Web siteni kurdun, web sitene blog içerikleri de eklemeye başladın. Ancak blog içerikleri eklemekle kalıyor mu? Kalmıyor. Ne yapacaksın? SEO ayarlarını yapman gerekiyor ama SEO konusunda hiçbir fikre sahip değil misin? Bunun için yapay zekadan yararlanabilirsin. Bunu nasıl yapacaksın? Ücretsiz bir şekilde nasıl yapacaksın? Google Gemini ve Google AI Studio kullanarak bunu yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağını anlatacağım. Gel bakalım. Tabii ki ilk önce bir prompta ihtiyacımız var. Bu promptu da Google Gemini'den yapacağız. Google'ın Gemini'ine geldim ve çok da uzun olmayacak şekilde, detaylı olmayacak şekilde bir istem girdik buraya. Ne dedik? Bir araç yapmak istiyorum. Blog içeriklerinin SEO için ne gerekiyorsa her şeyini yapacak bir araç olacak. Tüm SEO gerekliliklerini madde madde yapacak. Bunun için İngilizce. İngilizce olması daha iyi. Promptlar İngilizce daha iyi çalışıyor. Türkçe de yapılabilir. Türkçe de yapabilirsin. Hiç sorun değil. İngilizce dedik ve İngilizce bize promptumuzu burada detaylı şekilde verdi. Ben buradaki promptu direkt alıp kopyalayıp Google AI Studio'ya yapıştıracağım. Ancak burada eksik olan bir şey fark ettim. O da şuydu: meta başlık ve açıklamalarını buraya dahil etmemiş. Bunları da istiyorum. Meta başlık ve açıklamasını da versin. Onları da bilgi olarak alalım. Direkt ekleyelim diye buraya bunu da yazdım ve burada sonrasında verdiği promptu, İngilizce detaylı olan promptu şuraya kadar olan kısmını aldım. Kopyaladım. Bunu gidip Google AI Studio'ya buraya geliyorum ve direkt hiçbir şey yapmadan CTRL-C, CTRL-V yapıp, tabii ki bu arada bu promptu aşağıda yorumlara veya açıklamaya sabitlemiş olurum. Buraya yapıştırıyorum ve build dedikten sonra ben tabii ki oluşturmaya başlayacak. Ben hiç buraya uğraşmadan bir öncesinde yaptım zaten. Burada aynı mantıkla aynısı buraya geldim, yapıştırdım ve hazırlanmış hali bu oldu. Çünkü burasının oluşturulması bir 2-3 dakika sürüyor. O 2-3 dakikayla vakit kaybetmeyelim. Yapıştırdık, başlattık ve uygulamamızı oluşturdu. Burada bir eksik daha fark ettim. Bize tamam, okey, tüm bilgileri veriyor. Yani şunları bunları yap diyor, okey, ama verdiğim blok içeriğinin detayların düzenlenmiş halini vermiyordu. O yüzden bu bittikten sonra bir metin daha istedik buradan. Dedik ki verdiğim blok içeriğinin düzenlenmiş ve SEO ile uyumlu hale getirilmiş son halini HTML olarak kopyalanan bir şekilde vermesini istedik. Sonrasında bunu direkt kopyalayıp web sitesine gidip yapıştıracağız çünkü. Sonrasında da yine son hali bu oldu. Böyle bir arayüz, böyle bir uygulama geliştirdi. Bunun daha aşağısı yok çünkü son hali bu. Bize burada içeriğimizi yapıştırmamızı istiyor. Sonrasında çalışmaya başlayacak. Bunun için de hemen hızlıca bir yine Google'a gidip, Gemini'ye gidip web tasarımın geleceği hakkında blog içeriği oluşturmasını istedik. O da bize sağ olsun Johnson bir şey oluşturdu. Bunu direkt buradan Ctrl+C ile alıp buraya yapıştırıyorum ve bakalım sonuçlar ne olacak? Bize nasıl detayları verecek? Buraya yapıştırdım. Sonrasında tabii ki analiz etmesine başla dedik. Analizi başlattı. Bakalım bana istediğim tüm SEO için gerekli olan detayları verecek mi? Tabii ki verecek, ancak biraz heyecan olması için böyle boş boş cümlelerle geçiriyorum. Çünkü burada bir 10, 15, 20, yarım saat falan bekleyeceğiz. Pardon, yarım saat değil. 2-3 dakika bekleyeceğiz. Çünkü biraz çalışsın bakalım. Evet, yaklaşık bir dakikalık aranın sonrasında detayları bize iletti. Bana bütün istediğim her şeyi, bakın, böyle detaylı bir şekilde verdi. Şimdi teker teker bakalım neler vermiş. SEO başlıklarımızı vermiş. Ne demiş? 2026 web tasarım trendleri geleceğin rehberi şeklinde 3 adet bana SEO başlığı vermiş. Ama sağ tarafında da direkt kopyalanabilir şekildeler. Buradan kopyalayıp direkt başka istediğim yere yapıştırma imkanım var. Altında da yine meta açıklamamda 2 adet örnekle vermiş. Bunları da yine aynı şekilde kopyalanabilir. Hemen altında URL'imin nasıl olması gerektiğini belirtmiş. Daha kısa, daha sade ve açık bir URL vermiş. OG title'ım da hemen burada nasıl gözükeceği hakkında bilgimiz de var. Altta anahtar kelimelerin sonuçları bu e, bilgi içeren bir blog yazısı olduğunu ve LSI ve Semantic Cloud ne alaka? Anahtar kelimelerim de burada detaylı şekilde verilmiş. Kaç tane var? 3, 6, yaklaşık 10 tane anahtar kelimemi de vermiş. Alt tarafında bunlar açılıp kapanabiliyormuş bu arada. Yapımız nasıl olacakmış? H1'imiz ve H2'lerimiz alt alta sıralanmış. Okey. Zaten bunları biliyoruz. Bunları bu şekilde verdik. Hook'umuz güzel. Dentist'i yoğunluğumuz da dağıtılmış. Güzel. Yani dağıttığını söyle, alt tarafta bakacağız tabii. Teknik nasıl olacakmış? Internal linklerimizi vermiş. Tabii bu internal linklerim varsa bunlara iç link verme imkanım var. Daha da önemli kısım, bana external link vermiş. Bu yazı için 2 tane
dış bağlantı linkimi vermiş. Bu iki tane linki bastığımı da kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Ama direkt ana sayfaya vermiş. Burası detaylı en azından. Direkt dış bağlantı linklerimi de vermiş. Çünkü bunları bulmak bazen zor olabiliyorlar. Şemamız da bu şekilde gözükecekmiş. Bunda da yine aynı mantıkla kopyalanabilir bir halde verildi. Burada bir sıkça sorulan sorular kısmı var. Bu da çok iyi. 3-4 tane vermiş. 4 tanesi de gayet yeterli. En sonrasında eklediğim bu HTML olarak düzenlenmiş halini vermesini istemiştim. Burada da düzenlenmiş yapıyı direkt kopyalanabilir şekilde verilmiş. Burada detaylı bir şekilde HTML etiketlerini görmem mümkün. Listeler, sıkça sorulan sorular ve başlık yapıları da gayet iyi bir şekilde verilmiş. Okey, bunu da hemen ne yapıyoruz? Çalışıyor mu? Gidip bakalım. Bunu bir kopyalayayım. Burada kopyalanabilir şekilde yapmıştım. Yazılara geldim. Web sitemin yazılar kısmındayım. Buraya bir yazı ekle diyelim. Direkt hiçbir şey yapmadan Ctrl+V yaptığımda da zaten yapıştır dediğimde de HTML kodu gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Ha, burada yapmayacağım. WordPress'in kendi oluşturucusunda yapmayacağız. Ben Elementor'da yapacağım diyorsan da yine Elementor'a gidip onu nasıl yapacağız? Onu da hemen çok hızlıca anlatayım. Bir, tabii ki kutumuzun içerisine ne kodu yapmıştık burada? HTML koduydu. O yüzden buraya bir adet HTML ekleyeceğim ve kopyaladığımı buraya yapıştıracağım ve karşıma çıkacak şu başlık zaten düzenlenmiş olacak. Ve HTML kodu da güzel bir şekilde çalışıyor. Düzenlenmiş de bir şekilde çalışıyor. Başlıklar H1'ler, H2'ler. Bakın bu H1. Burası H1, burası H2. Ne? Bakalım şurada da H1 olarak verilmiş. Sonrasındaki başlıkta H2 olarak verilmiş. Baştaki hiyerarşisi de gayet düzgün. Listeler düzgün. Tablo yapısında gayet iyi bir şekilde verilmiş ve bütün HTML kodu hiç sorunsuz çalışıyor. Bunu yayınla diyelim ve tarafa geri dönelim. Tabii ki bu oldu da bitti maşallah mıdır? Değildir. Mesela şu kısmı istemiyorsun, bu kısmı istemiyorsun gibi olaylar olabilir. Kendine göre özelleştirme imkanı olabilir. Burada ne yapıyoruz? Vibe coding yapıyoruz. Bu da ne demek? Ben buraya istediğim şekilde taleplerimi girebilirim demek. Ben buraya yazmama gerek yok. Burada istediğin şekilde taleplerini girebilirsin ve bu aracı kendine göre değiştirebilirsin, düzenleyebilirsin. Dersin ki bana SEO title tagleri gerek yok. Ben metaları kendim yazabilirim. Meta başlık ve açıklamalarını kendim yazabilirim. O yüzden buradaki iki alanı kaldır deyip buraya metin olarak yazabilirsin, gönderebilirsin. O da senin için Google AI Studio'da senin için yapabilecektir. Bu şekilde yani çok basit düzey, ücretsiz olduğu için, ücretsiz bir şekilde yapabileceğin için çok SEO hakim değilsen, yeni başlamışsan, bunlarla uğraşmak istemiyorsan böyle bir mantıkla yapay zekayı kullanabilirsin. Bu çok üst düzey bir seviye midir? Değildir. Asla değildir. Bu tamamen giriş noktasıdır. Çünkü bunu ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Gemini beleş. Google AI Studio beleş. Google'ın bize sunduğu avantajlardan birkaç tanesi. Bu videonun konusu bu kadardı. Daha fazla, tabii yani videonun sonuna kadar izlemediğini biliyorum ama daha fazla bu tarz video istiyorsan yorum atacaksın, like atacaksın, beni takip edeceksin. Sonraki videolarda da görüşeceğiz.